Selamlar dikiş sınıfından. Nasılsınız? Merhaba. Bugün bu videomda size Burada dergisinin pratik dikiş sayılarından, kalıplarındaki basitlikten ve kolaylıktan, yeni başlayanlar için hiç zorlayıcı olmamasından ve bu dergilerden birinden kestiğim bir elbise modelinden bahsedeceğim şu şekilde. İlk önce dergimize dönelim. Burada pratik dikiş sayılarında birçok model oluyor. Bir kalıpla birden fazla seçenek size sunuyor. İşte bir kalıpla şu elbiseyi yapabiliyorsunuz. Aynı kalıpla diyelim ki. Bakın çıkık karınlarda patron ayarlanması gibi bilgiler oluyor bu dergilerde mutlaka. Burada fermuarlarla ilgili varmış. Cep telefonu çantası kalıbı var bir tane. Biz bu siviti veya penye tişörtü diyelim. Tek kalıpla atölyemizde bu sene çok fazla yaptık. Şöyle göstereyim. Bakınız. Bir kalıp veriyor. Uzun kollusu, uzun boylusu. İşte truvakar kollusu, biraz daha kısa boylusu, kısa kollusu ve kısa boylusu gibi. Burada şu 3 parça kalıpla biz bunların hepsini çıkarabiliyoruz. İsterseniz kolu böyle yaparsınız, boyu böyle yaparsınız. İsterseniz kolu böyle yaparsınız, boyu böyle yaparsınız gibi birçok seçeneğimiz var. Aslında bu videomda size elbise dikimi, penye elbise dikimini anlatmak istiyorum. Gene ama benim videolarıma alışkın olanlar bileceklerdir ki konuya geçmeden önce önden bir bilgilendirme çalışmaları mutlaka yapıyoruz. Bu hangi sayısıymış? 2021 Mart sayısı burada. Dergisinin pratik dikiş sayısı. Şurada az önce gösterdiğim 2021 Şubat sayısı pratik dikiş. Ve birazdan elbise dikimini anlatacağım. 2018'e bir sayısı pratik dikiş. Bu dergiyi de biz çok sevdik. Özellikle şu görmüş olduğunuz pembe kapşonlu sweatshirt'ten çok fazla diktik. Çocuk için, büyük için, erkek için, kadın için unisex diktik. Bakın modelimiz şu boyda da bu boyda da, şu tarzda da bu tarzda da istediğiniz gibi buradan kalıbını çıkarabiliyorsunuz. Hatta notlar almışım dikiş payları içinde diye, daha önce de paylaşmış olmalıyım bu kalıbı. İsterseniz bu boy bu tarz, isterseniz bu boy bu tarz, isterseniz bu boy bu tarz yapabilirsiniz demek istiyor burada. Kalıbımızın parçaları da bu. Hiç sorun çıkarmadı. Hiçbir prova çıkarmadan çok rahat her türlü sweatshirt kumaşıyla ince, kalın, 2 iplik, 3 iplik biz bunu çalıştık. Parçaların ölçülerini şurada veriyorum. Durdurup bakarsanız 34 bedenle 44 beden arası ve dikiş payları içinde olan bir kalıp. Şimdi size gösterecek olduğum pratik dikiş dergisinin kalıbından şu elbiseyi kestim. Bunu anlatacağım. Bu kalıptan biz bluz ve başka elbiselerde yaptık daha önce. Dergimiz bu hanımlar. İlkbahar yaz. Burada pratik dikiş 2018'e 1. Şöyle bir dergimize göz atalım. Buradan da çok diktik biz. Özellikle yeni başlayanların rahat kalıp çıkarabilmeleri için. Görüyorsunuz ne kadar basit olduğunu. Buradan bayağı bir yeni başlayanlarla çalışmalar yaptık. Burada biraz pratik kazandıktan sonra kursiyerlerimiz ve öğrencilerimiz rahatlıkla her türlü daha üst modellere, daha karmaşık modellere geçebiliyor. Kemerli ve envelop model var burada bakın. Uzunu, elbisesi, kısası hepsi şu kalıpla. Ve bu kalıp bu elbisenin kalıbı ile bu az önce gösterdiğim kalıp aynı aslında. Bu ön ortası düz boy iplik kumaş katında veya dikişli veya kapanmalıyken bu kalıpta şöyle kruvaze bir model var. Yani ben şeyi nasıl çıkardım kendim o kırmızı elbisede? Şuradaki şeyi yok ederek kruvaze. Tabii ben bu kısmını çıkardım kalıbımda. Böyle bir elbise dikmek istersem tekrar bunu kullanırım diye. Ama kırmızı elbiseyi keserken şuradan bir katlama yaptım. Yani parşömende katladım. Kumaşla da kumaş katına koydum. Şöyle yazıyorum ben yardımcı olması için yeni başlayanlara genellikle bakın. Düz boy ipliği arka ortası kumaş katı demişim. Yalnız şöyle bir şey var burada. Şu ön bu arka gibi oluyor. Yani bu elbisede şu arka bu önken şu modelde az sonra göstereceğim şu derin V yaka olan arka, bu bisiklet yaka, yuvarlak yaka olan kısım ön. Tabi biz buna bağlı
kalmak zorunda değiliz. İstediğimiz her türlü model uygulamayı ve değişikliği yapabiliyoruz biliyorsunuz. Yani diğer penye elbiselerde de göstermiştim. Bu yakayı istersek kayık yaka yapabiliriz, istersek V yaka yapabiliriz, istersek daha kapalı yapabiliriz, istersek daha açık yapabiliriz. Arkada böyle bir V istemiyorsak eğer bu V'yi kapatabiliriz. Şimdi aklınız karışsın istemiyorum ama şu kruvaze kemerli ve envelop bluz ve elbiseden aynı kalıpla nasıl benim o kırmızı elbiseye kestiğimi size şimdi kalıp bilgisiyle birlikte anlatacağım. Çeviriyorum sayfayı. Burada dikiş okulu da var. Nasıl biçilecek? Kumaşlar nasıl yerleşecek? İşaretler kumaşa nasıl taşınacak? İğnelenecek ve dikilecek. Omuz dikişlerini nasıl yapacağız? Dikiş paylarını nasıl temizleyeceğiz? Kol evleri nasıl yapılacak? Yan dikişler, kolların dikilmesi. Ben normalde biliyorsunuz önce kolları sonra yan dikişleri dikiyorum. Burada dergisi böyle göstermiş ama bu kumaşına göre değişir. İster önce kolları takarsınız, ister önce yan dikişi yaparsınız. Dokuma kumaşlarda genelde yan dikişler yapılır, kol takılır. Penye kumaşlarda ise genellikle önce kol takılır, sonra yan dikiş yapılır. Daha pratik oluyor. Yan dikişlerin dikilmesi, kemerin yapılması olarak aşama aşama aynı zamanda bu pratik dikiş dergileri size hepsini bu şekilde anlatıyor. Her sayfaya geçtim. Kemerin bedene dikilmesi, ön kenarların yapılması, yaka açıklığının, verev bantının, bakın tane tane anlatmış. Aynı video çekimi gibi düşünün. Verev bandın açık kenarını yüzüne, yaka açıklığına iğneleyin. Uçları ön kenarlarda fazlalık olarak yapın, çıtlatın, çevirin demiş. Verev bandın içe döndürülmesi demiş ve bu şekilde anlatmış. Kollu ve lastik tünelli yapmak isterseniz de başka bir seçenek sunmuş size. Ne diyor? İnce bel için yapılan düzeltmeler var burada. Bu patrona göre beliniz daha ince ise bu şekilde düzeltmeler yapabilirsiniz diyor dergi bize aynı zamanda. Gelelim şimdi kırmızı elbisenin çıkardığımız kalıbına. Gördüğünüz gibi arkası ve önü yuvarlak. İster uzun, ister tunik şeklinde, ister bluz şeklinde yapabilirsiniz. Kumaşına göre ve modeline göre, kullanacağınız yere göre değişir. Biz bunların hepsini yaptık hanımlar. Ben şu an 1C modelinden çalışıyorum ve çeviriyorum. Bir patron 3 model en sevdiğiniz şeydir değil mi? Bir kalıpta birden çok modeller elde edebilmek. Şu bluzu Instagram sayfamda dikiş sınıfı diye yazarsanız çıkacaktır. Video olarak paylaştım. Bitmiş halinin çok güzel oldu. Şimdi burada da 3 tane kalıp görüyoruz. Böyle bir şey yapmak istersek bu kalıbı, böyle bir şey yapmak istersek bunu, böyle yapmak istersek bunu çıkaracağız anlamına geliyor burada. Ben bunu çıkardım. Gördüğünüz gibi ön yuvarlak yaka, arka V yaka, kumaş katı da olabilir, dikişli de olabilir anlamına geliyor. Bakalım ne demiş burada. Temelde üstten, yandan ve arkadan dikilen 3 parçadan oluşuyor. Evet, benimki 2 parçadan oluşuyor. Çeviriyorum. Kalıbımın parçaları şudur. Kumaş önerisi olarak ince hafif pamuklu kumaş, krep, viskon, ipek demiş. Bence ipekten de çok güzel olur bu. Yani çok basit bir model ama çok gösterişli ve güzel bir kumaştan. Hatta brokar bir kumaştan bile bir elbise olabilir bundan. Malzemeleri yazmış. Bunun dışında neler gerekiyor yazmış. Kumaşın nasıl hazırlanacağını, nasıl keseceğimizi, düz ipliğini nasıl bulacağımızı her şeyi açıklıyor dergi bakın. Pratik dikiş dergilerinin böyle bir güzelliği ve özelliği var. Şu AB çizgisine kadar yaparsanız bluz, şu çizgiye kadar çizerseniz elbise olacak anlamına geliyor. 34 ve 44 beden arası. Tabi siz 44'ten 46, 48'e kadar çıkabilirsiniz. Tekrar uzatmadan şu şekilde nasıl kesileceği, nasıl dikileceği, nasıl birleştirileceği bu elbise modelinde de var. Yani siz hiçbir video izlemeden de bu dergi elinizde olduğunda rahatlıkla bu elbiseyi dikebilirsiniz. Dikimi çok kolay. İlk defa dikiş dikecek olanlar için bile eğer bu videoyu iyi ve dikkatli izlerseniz, bu dergiyi de iyi incelerseniz şayet rahatlıkla bu elbiseyi dikebilirsiniz. Gelelim pratik dikiş dergisinin patronlarına. Gördüğünüz gibi bizim bildiğimiz klasik burada dergilerindeki gibi iç içe geçmiş patronlar yok bu pratik dikiş şeylerinde. Hatta bu dikiş okuluyla birlikte verildiği için bu elbisenin modeli koyu renkte verilmiş, çok rahat çizebilmeniz için gösterdiğim yer. Arkaydı, burası da ön
kalıp. Bakın rahatlıkla hiçbir çizgi iç içe geçmeden, yakını göremeyenler ve astigmatı olanlar için de çok rahat çıt işaretleriyle bluz payı buradaydı, boyu az önce göstermiştim şurada. Hatırlayacaksınız. Yani şu demek, şu ABC burada ise hemen çeviriyorum sayfayı. Pardon, şöyle gelelim. Şu kalıpta vardı. Bluz yapmak istersek ABC buraya kadar, yani bu çizgiye kadar alacaksınız bluz yapanlar. Tabii şöyle yapın siz mutlaka. Kalıbın tamamını çıkarın. Bluz yapacağınız zaman parşömeni buradan katlarsanız bluzunuzu yaparsınız. Elbise yapacağınız zaman da bu çizgiyi böyle uzatıp patronun sonuna kadar elbise boyunu alarak yapabilirsiniz. Elbise boyunu uzatabilirsiniz. Elbise boyunu kısaltabilirsiniz. Ben hatta şurada boyumu 85'e sabitleyip kalıp üzerinde de, yani boy 85 isteyenler buraya kadar çizebilir. Burası tam 90 santim olacak şekilde ayarladım. Kruvaze elbise, yani ilk gösterdiğim kruvaze elbiseyi yapmak isterseniz şu şekilde alacaksınız kalıbı. Benim o kırmızı elbise gibi ön ortası dikişli ve yazlık bir elbise, yani normal basit düz bir elbise yapmak isterseniz parşömene çizdikten sonra şuradan katlayıp kalıbınızı o şekilde çıkaracaksınız demektir bu. Hani ben nasıl yapmışım, bakın getiriyorum bunu buraya. Şu şekilde koyuyorum kendi bedenime. Şöyle, hatta ben V'yi biraz daha açmışım, burada katlayıp kesmişim. Biraz daha açık bir V istediğim için. Bu şekilde yapmışım. Şöyle göstereyim. Yani normalde bu buradayken ben ikinci alternatif olarak yazmışım ve daha açık V istersem bunu böyle yapacağım. Daha kapalı istersem uzatıp kapatacağım bu kısmını. Kolda da aynı şekilde istersen biraz daha uzatabilirim. İstersen biraz daha kısaltabilirim kolu demek oluyor. Bu arkaydı, hatırlayacaksınız. Yani bu elbise için arkaydı. Normalde ön beden. Ama bu modele gelince arka oluyor. Burası da yine yakada şöyle bir yapmışım. İstersem yakayı V yaparım. İstersem yuvarlak yaka yaparım. Ön ortası düz boy iplik kumaş katı. Boyunu uzatmışım. Böyle bir elbise kalıbı çıkarmışım. Biraz kumaşımdan bahsedeyim size. Şimdi kestikten sonraki kısımları anlatacağım. Kumaşım penye viskon bir kumaş. Çok dökümlü, çok güzel. Esnekliği şu şekilde. Tam yazlık bir elbise yapımına uygun bir kumaş. Çok beğendim. Instagram'da kumaşını sen seç yedek hesabından aldım. Çok hoş bir hanımın işlettiği bir hesap, kendisi satış yapıyor. Bebeği de var. Bebeği de olmasına rağmen kendisi evde satış yaparak bunları satıyor. Bana hediye etti bu kumaşı, sağ olsun. Böyle gösteriyorum şimdi. Kalıpları kumaşa yerleştirme ve kesme aşamasıyla düz boy ipliği, kumaş katı, şu bu aşamalarıyla ilgili çok fazla videom var. Geçmiş videolarda izlersiniz. Videoyu çok uzatmamak ve sizi sıkmamak adına kesim aşamasını bu kez paylaşmadım. Ama Instagram'da Reels videosu olarak attım. Oradan bakabilirsiniz şöyle. Şimdi ne yapacağız? Sıra neye geldi? Kumaşım gerçekten çok güzel bir kumaş. Omuz dikişlerini dikeceğim. Yan dikişleri dikeceğim. Kolsuz olduğu için omuz ve yan dikildikten sonra etek ucunu baby overlock'la yapmayı düşünüyorum. Tiril olsun diye yakaya verebiye çalışması yapmayı düşünüyorum. Diğer aşamaları da sırasıyla şimdi sizinle paylaşacağım. Şöyle bir tekrar gösteriyorum. Evet, şu şekilde omuzunu ve yan dikişlerini iğneledim. Overlock'la birleştireceğim. Overlock'la birleştirdikten sonra ara ütüsünü yapacağım. Daha sonra da biye çalışmasını yapacağım. Şu şekilde gösteriyorum. Bakın kol altından böyle iğnelemeler yaparken mutlaka yukarıdan aşağıya doğru, yani kumaşta esneme, işte rastgele keserken dikiş payını birini çok birini az vermiş olabiliriz. Böyle bir fark çıkmış olabilir falan. Bu farkları hep yukarıdan aşağıya doğru vereceğiz. Omuzda da yakadan kola doğru vereceğiz. Bu bir kuraldır. Bu bir tekniktir. Bilginiz olsun. Şöyle şurayı da yapacağız. Overlock'tan sonra dediğim gibi ütü ve biye çalışması, elbisemiz bitecek inşallah. Omuz dikişlerini overlock'la birleştirdim. Yan dikişlerini overlock'la birleştirdim. Şu an biyesiz bitmemiş, yarım halde. Biraz manken üzerine bekleyecek. Çünkü biliyorsunuz penye kumaşların
Kol ağzını ve etek uçlarını dikmeden önce bekletiyoruz askıda biraz. Mümkünse bir gün, ama bunu herhalde bir gün bekletmeyecek gibi duruyor. Işık çok iyi değildi. Şu tarafını da böyle göstereyim. Böyle kumaşları mutlaka yıkıyorsunuz. Yıkadıktan sonra ütülüyoruz. Hatta paketten çıktıktan sonra kumaşımız masanın üzerinde açık haldeyken bir süre beklemesi gerekiyor kendini salması için. Neden kendini salması için diyoruz? Bu kumaşlar top halde bulundukları için toplarda geriliyorlar ve sıkışıyorlar. Sıkıştıkları için de toptan açıldığında bir miktar kendilerini salmaları gerekiyor. Şimdi burasının ölçüsünü alacağım. Şöyle şekline göre yuvarlak gelecek. Şuradan ölçüyü alacağım. Buraya geleceğim ve 0.7 ile çarpar mıyım çarpmaz mıyım bilmiyorum. Çünkü böyle bir şey var. Ribana usulü değil, biye usulü çalışmayı düşünüyorum. Buralara da bant yapmayı tasarlıyorum. Şimdilik eğer iş beni başka farklı bir yöne götürmezse elbisemizin bitmiş halinde 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde gözükecek. Tabii şu gene geçerli bir şeyimiz var. Elbise 40 bedenden kesildi. Mankenimiz 34 beden. Bunu her zaman söylüyorum. Normalde ben az önce bunu provada üzerime giydiğimde belime ve üzerime çok güzel oturdu. Bunun biraz sarkmasını bekleyeceğim. Biraz öğrencilerimle ve kursiyerlerimle ilgileneceğim. Ondan sonra elbiseyi çalışmaya devam edeceğim. Ne diyordum? Yakayı V yapabilirsiniz, kayık yapabilirsiniz, dik yapabilirsiniz, kapalı yapabilirsiniz. Sırtında illa da ben böyle bir V var diye V yapmak zorunda değilsiniz. Sırtı kapalı yapabilirsiniz. Sırtta V yapıp daha derin bir V yapıp şuraya incecik bir bant yapabilirsiniz. Bantlar yapabilirsiniz. Bu artık sizin özgün tasarım çalışmanıza kalmış bir şey oluyor. Neye gelmişti sıra? Yaka ve kol biyelerini hazırlamaya. Kumaşın şöyle tam olarak verevini aldım. Yani eninin ve boyunun en esnek yeri vereviydi. En ve boyun en çaprazına gelen yerdi. 5'er santimlik biye parçaları kesti, yani çizdim. Bunları keseceğim. Kestikten sonra ikiye katlayıp ütüleyeceğim ve yakaya kola yerleştireceğim. Kumaşın verevinden bantlarımı kestim. Yaka için, kol için olanları. Şimdi bunları ne yapacağım? Çekmesi için ve güzel esnemesi için ve döndürüldüğü zaman çıtırdamaması için, çıtırdamak deriz biz ona. Çıt çıt gitmemesi için, rahat dönmesi için bunları ıslatacağım. Islattıktan sonra ütüleyerek esneteceğim. Şöyle çektirerek. Bununla ilgili videolarım var. Onları da izleyebilirsiniz. Ben de çekmeye çalışacağım. Şimdi şeritlerimi kestim, ıslattım, gerdirerek ütüledim, ikiye katladım, ütüledim. 2 kol ve 1 yaka şeritlerim hazırlanmış oldu. Ben bunu 5 santimden kestim. 5 yapabilirsiniz, 7 yapabilirsiniz, 3 yapabilirsiniz, 2 hiç fark etmez. Sizin burada şu bantın genişliğini ne kadar istemenize bağlı. Diyelim ki şurası 2 santim, şurası 2 santim, geriye dönme payı 1'er santimde. Dikiş payı verdiğinizde 6 santim olacaktır. 1,5 gibi de, yani kaç istiyorsanız o. Sonra ne yaptım? Ben buna geldim. Şuradan aldım. Yüzü yüzüne bakacak şekilde kumaşın yakaya yerleştirdim. Terlemeye başladım. Konuş Nurten Hanım, sen konuş. Geldim buraya. Buraya bir makine çekeceğim. Makine çektikten sonra bunu ütüleyeceğim. Ütüledikten sonra şöyle alacağım şu bantı. Kıvıracağım. Kıvırdıktan sonra böyle gelecek. O işlemi de size göstereceğim makine çekiminden sonra. Böyle olacak. Şekline göre. Ve verevden kestiğimiz için rahatlıkla dönen bir biye olacak. Bunları da alıp aynı işlemi şurada kollarda yapacağım. Yerleştireceğim ve kolum bantlı olmuş olacak. Umarım bu kısmı anlaşılabilir olmuştur. Tekrar etmek istemiyorum. Biliyorsunuz öğretmenlerin tekrar etme huyu çok fazladır. Telimi görüyorsunuz, ölçümü görüyorsunuz. 5 santimden kestim. Ütülemiştim zaten. Bu böyle dönecek. Hanımlar, bugün aksilik üzerine aksilik yaşadım. Sergi hazırlığımız var. Şurada görmüş olduğunuz benim prova mankenlerimin yeri boşaldı ve prova mankenlerim gitti sergi salonuna. Kollarını yaparken yarıda kaldı ve dersim bitti. Makinelerini çektim ama şöyle kıvırıp yapamadım.
bu videoyu bu şekilde atıp bitmiş halini Instagram'da veya gene YouTube'da paylaşmayı düşünüyorum. Arkayı da yapıyordum ama tamamlayamadım maalesef. Şöyle gösteriyorum. Tekrar dediğim gibi sergi hazırlığımızdan dolayı maalesef ne giyebiliyorum. Bir de etek ucu kaldı. Artık siz bunu bitmiş sayın ve bitmiş halini belki sergi zamanında üzerimde paylaşırım. Şurada ne yapıyoruz? Esin Hanım ne yapıyoruz? Aynı kalıptan biz bugün seri üretime geçtik. Bu kumaşın hepsinden şöyle keseceğiz. Elik kumaşının üzerinde makasın ağzı daha açık olacak şekilde kesiyoruz. Bundan şimdi burada da kumaşı 4'e katladık. Dörtlü keseceğiz. Bu da hediye kumaşlarımızdan biriydi. Atölyemizde bedeni uyanlar kendilerine bu kumaştan dikecek. Elbise dikim videomuz bu kadar. Hanımlar çok teşekkür ediyoruz. Bizi buraya kadar sabredip izlediğiniz için, dinlediğiniz için. Şurada bir kayma olmuş. Onu düzeltelim. Bak veda edemedim. Tam yerinde videoda yakaladım. Şurada az önce görmüşsünüz ön ortası kaymıştı. Bana şöyle söylemiş Esin. Hocam bunu yanından biraz çanlaştırsam olur mu? Kalçası çok oturabilir diye. Ben de evet tamam Esin demişim ona. Tabii ki çok yoğunuz işte oradan anlayın. Ben ona tamam Esin'i şuradan çanlaştırabilir miyim diye sorduğuna tamam diyorum. O da bana şuradan çanlaştırabilir miyim diye sormuş. Ama asla ve asla biliyorsunuz ki düz boy ipliği ve kumaş katı kaydırılmaz. Bütün açma işlemleri veya çan yapma, evaze yapma işlemleri buradan olur. Oradan beni Nurten Hanım elinde elbiseyle bekliyor. Bir şey soracak. Videonun sonu biraz karışık geldi. Aceleye geldi ama sizin mantık olarak anladığınızı düşünüyorum. Elbisenin arkasını da şurasında gösteriyorum. Arka yakayı da şu şekilde çalıştık. Kollar böyle. Çok teşekkür ediyorum hanımlar. Çok güzel başlayan bir video çekimimiz böyle sonu aceleye gelmesi beni biraz üzse de bir sonraki elbisede geniş rahat çalışmayı diliyorum. Herkese güzel bir gün.